Ve eyda yine şunu düşündürürüm. Enne ahkâme şeriatilleti vasalet ileyna min tarikil Kur'ani vel ehadîthi. Şeriatın hükümleri, emirleri, yasakları, helalları, haramları ki bize nereden ulaştı bunlar? Kur'an ve hadisler kanalından ulaştı. Ya ayetlerdedirler ya hadis-i şeriflerdedirler. Bu vasıtalarla nasıl ayette olanlar hüküm ifade ediyor helal haram hususunda, hadis-i şeriflerdeki hükümler de bize ne ifade ediyor? Efendim kesin ilim ve hüküm ifade ediyor. Çünkü mesela altın yüzük takmak erkeklere haramdır. Bunu ayette Kur'an'da bulamazsınız. Hadis-i şerifte bulursunuz. İpek giymek erkeklere haramdır. Bunu yine Kur'an'da bulamazsınız. Hadis-i şeriflerde bulursunuz. Ona bakarsan ne öğlen namazının farzının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabilirsiniz. Ne efendim namazda gizli, öğlende gizli okunacak, sabahta açık okunacak. Ne bunu Kur'an'da bulabilirsiniz. Ne rükûda ne diyeceğinizi, secdede ne okuyacağınızı Kur'an'da bulabilirsiniz. Yani hadis-i şerifler devreden çıktığı zaman Kur'an da devreden çıkmış oluyor ve İslam tamamen reddedilmiş oluyor. Bu yüzden hadis-i şerifleri inkar edenlere karşı asla müsamahalı olmayın. Kur'an bize yeter diyenler insanları dinden çıkarmayı hedefleyenlerdir. Çünkü sade Kur'an'la baş başa kaldıkları zaman Kur'an'ı istedikleri şekilde yorumlayacaklar. Hadis-i şeriflerin tefsir ve izahlarını devreden çıkardıkları zaman da namazda duadır. 2 kere elini kaldır. Ondan sonra sabah akşam ya Rabbi de yeter. Öyle ayağa kalk, rükûa el, secdeyi nereden çıkarttınız diyeceklerdir. Ve bugün de bunu demektedirler. Zaten 5 vakti 3'e indirmekte, 3 vakti de dua ile geçiştirmekte bir beis görmeyen hacı hocalar da türemiştirler.